Saygıdeğer izleyicilerimiz, koronavirüsün ne zaman hayatımızdan çıkacağıyla ilgili olarak bir son dakika haberi Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi. Bildiğiniz üzere BioNTech'le beraber Pfizer, Amerikan ilaç şirketi Pfizer bu aşıyı dünyaya yaydılar. Aşıyı dünyaya sattılar. İşte Pfizer'ın başındaki isim, Pfizer'ın CEO'su Albert Bourla'dan bir son dakika açıklaması geldi ve yapılan bu açıklama herkes için çok önemli. Evet, Pfizer'ın CEO'su koronavirüsün ne zaman hayatımızdan çıkacağını ilk kez açıkladı ve bunun yanı sıra aşılarla ilgili de bundan sonra nelerin olacağını tek tek ifade etti. Şimdi bu açıklamaya geçmeden önce insanoğlunun gelmiş olduğu durumu kısaca sizlerle paylaşmaya çalışalım. Bakın değerli izleyicilerimiz. Koronavirüs maalesef hepimizi esir almış vaziyette. Sadece insanları, bireyleri değil, ülkeleri dahi esir almış vaziyette. Ülkelerin ekonomi çarkları durdu, yavaşlama noktasına geldi. Şu anda ekonomi çarklarının 2019 öncesine dönmesi için en az 2,5 yıl var arkadaşlar. Ekonomileri güçlü olan ülkeler daha kısa sürede normalleşirken ekonomileri zaten koronavirüs öncesinde sıkıntıda olanlar bu süreyi 5 yılda belki tamamlayacaklar. İşsiz insanların sayısı hızlı bir şekilde arttı. İnsanların psikolojileri bozulmaya devam ediyor. İnsanlar gelecek kaygıları yaşıyor. Özellikle koronavirüs sonrası insanların hayatı ekonomik olarak en az %20 oranında zamlanmış vaziyette. Çarşıda, pazarda ya da ekonominin olduğu her noktada, ticaretin olduğu her noktada fiyatların en az %20 oranında arttığını çok rahat bir şekilde hepimiz gözlemleyebiliyoruz. Geçen yıl 50 euroya ya da 100 euroya yapmış olduğumuz bir alışverişi şimdilerde en az 2 katına yapmak zorundayız. İnsanların paralarının satın alma gücü düştü ve hal böyle olunca da insanlar büyük bir geçim sıkıntısı içerisine geldiler. Hal böyle olunca da insanların geçim derdi daha da arttı. İnsanlar tabii böylesine zor ve kötü bir dönemde, insanların eski alışkanlıklarını yitirmeye başladığı bir dönemde sordukları tek bir soru var. O da biz ne zaman normalleşeceğiz? Bu aşılarla ilgili olarak gerçekler nedir? Neden hiç kimse net bir şekilde konuşmuyor? İşte cevap verilmesi gereken sorular bunlar. Vatandaşa koronavirüsten ne zaman kurtulacağı sorusunun bir, siyasetçiler, iki, bu aşıyı bulanlar tarafından verilmesi gerekiyor artık. Yoksa insanlar belirsiz bir şekilde, moralsiz bir şekilde hayatlarını sürdürmek istemiyor. Gelecek planları insanlar yapamıyor. Tatil planları yapamıyor. Eğitim planlarını uzun vadede yapamıyorlar. Ekonomik planlar yapamıyorlar. Hal böyle olunca saygıdeğer izleyicilerim, mutsuz insanların sayısı, psikolojisi bozulan insanların sayısı daha da artıyor ve artmaya devam edecek. Her gün yeni bir açıklama, her gün yeni bir gelişme. Artık insanlar son noktaya gelmiş vaziyette. Yeter artık diyor haklı olarak. İşte tam bu noktada değerli izleyicilerimiz, aşı üreticilerinin söyledikleri her şeyi daha fazla önemsiyoruz. Bu varyantlara karşı, mutantlara karşı bu aşılar ne kadar etkili, ne kadar daha aşı olacağız? Bu aşılar piyasaya çıkmadan önce hemen hemen her gün bu aşı üreticileri çıkıp şu kadar etkili, %95 etkili, şu kadar koruyor gibi açıklamalar yaparken bu aşılar piyasaya çıktıktan sonra hiçbirini ortada görmedik. Niye? Çünkü sözleşmeleri yaptılar, paraları ceplere indirdiler, tamam dediler, işlem tamam. Şimdi Pfizer'ın CEO'su Amerika Birleşik Devletleri'nde Albert Bourla yapmış olduğu açıklamada aynen şunları ifade etti. Bakın çok önemli. CEO aşılar ve pandeminin ne zaman biteceğine dair önemli açıklamalarda bulundu. Amerika Birleşik Devletleri'nin bir yıl içinde
normale döneceğini düşündüğünü söyledi. Bir yıl içerisinde. Peki aşılar? Koronavirüs aşılarının ise hayatımızdan çıkmasının söz konusu olmadığını söyledi. Bakın tekrar ediyorum. Koronavirüs aşılarının hayatımızdan çıkmasının söz konusu olmadığını söyledi. CEO'ya göre insanlar pandemi sona erdikten sonra da güçlendirici aşıları olmaya devam edecek. CEO, insanların o yıl grip virüsünün en olası varyantına karşı korunmak için her yıl grip aşısı olmalarına benzer şekilde insanların her yıl koronavirüs güçlendirici aşıları almaya devam etmeleri gerekeceğini söyledi. Öte yandan dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 232 milyon iken hayatını kaybeden insanların sayısı 5 milyona yaklaştı. Şimdi Pfizer'ın CEO'su nitekim bir ticaret insanı. Daha fazla aşı satmaya çalışır, daha çok para kazanmaya çalışır. Şimdi söylediğine göre Amerika Birleşik Devletleri'nde bir yıl sonra bu iş bitecek diyor. Bundan şunu anlıyoruz. Bir yıl daha hayatımızda var. İkinci olarak da söylediği koronavirüs aşıları hayatımızdan çıkmayacak, güçlendirici aşılar olacağız diyor. Yani ben hep ne diyordum? Beni takip edenler bilir. Ölene kadar bu aşılar bizimle beraber olacak. Profesör Doktor Uğur Şahin bir açıklama yaptı geçtiğimiz günlerde. Ne dedi? 6 ay sonra vücudun antikor üretme seviyesi düşüyor ve vücudumuz mutlaka yeni bir aşıya ihtiyaç duyuyor dedi. İşte CEO'nun ve Profesör Doktor Uğur Şahin'in yapmış olduğu açıklamanın örtüştüğü yer. Yani ölene kadar her 6 ayda bir insanlar aşı olacaklar. Şimdi çocuklar oluyor biliyorsunuz. Çocuklarla ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nde de karar çıktı. 2022'nin ilk ayından itibaren Almanya'da da çocuklar aşılanacak. Bununla ilgili karar çıktı. Hal böyle olunca da değerli izleyicilerimiz ister istemez bunu yeni doğan bebeklerin aşı listesine koyacaklar. Bildiğiniz üzere bebekler doğduğunda işte tetanoz aşısı, kızamık aşısı, bilmem ne, çiçek aşısı, şu aşısı, bu aşısı diye pek çok aşı yapıyorlar bebeklere. İşte yeni doğan bir günlük bebeklere dahi bu aşının yapılacağını net bir şekilde anlıyorum. Yani 7'den 70'e değil 0'dan 100'e kadar bütün insanlar aşı olmak zorunda. Zaman yok. Ne zaman bir insan doğup öleceği güne kadar bu aşıları olacak. Ta ki koronavirüs tamamen artık insanların hayatından çıkana kadar. Ama ben açıklamalardan şunu anlıyorum. Koronavirüs hayatımızdan çıktı dense dahi bu aşıları biz ölene kadar yaptıracağız. CEO'nun açıklaması bana bunu anlatıyor. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Açıklama ortada. Bir ticaret adamı olarak bu CEO, Pfizer'ın CEO'su daha çok aşı satmak için söylüyor olabilir. 2, gerçekten böyle bir durum olduğu için söylüyor olabilir. Her halükarda ilaç firmaları bu aşıları satacağım dedikten sonra kafalarına koyup satarlar arkadaşlar. Satarlar. Hiç şansınız yok. Hepimizin şansı yok. Ben hep anlatıyorum. Yetmedi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 doz. Vurdur. Hadi devam. Ne zamana kadar? İşte Pfizer'ın CEO'sunda açıkladığı gibi ölene kadar. Ben bunu daha koronavirüs ilk çıktığı dönemde defalarca anlattım. Defalarca söyledim. 0'dan 100'e kadar herkes bu aşıları olmak zorunda. Şimdi birileri diyebilir ben olmuyorum kardeşim şöyle. Sen olmuyorum de. İstediğin kadar de. Evden çıkamıyorsun. Senin hayatını kısıtlıyor. Senin bir noktadan bir noktaya gitmeni engelliyor. Hizmet almanı engelliyor. Öyle bir gün geliyor ki mecbur oluyorsun kardeşim. Ben size ister olun ister olmayın. Ben buna bir şey diyemem. Bu herkesin kendi sağlığıyla ilgili bir karar. İsteyen olur, isteyen olmaz. Böyle. Saygıdeğer izleyicilerimiz bu konuyla ilgili olarak siz ne düşünüyorsunuz? Çok merak ediyorum. Lütfen görüşlerinizi bu videonun altına yazın.
Bunun yanı sıra eğer videomuzu beğendiyseniz de mutlaka beğenmenizi, bir like atmanızı rica ediyorum sizlerden. Kanalımıza abone olmadıysanız da mutlaka abone olmanızı bekliyorum. Değerli izleyicilerim, sizin bu videolarımızı beğenmeniz ve like atmanız, abone olmanız bizim için çok çok önemli. Daha fazla insana sesimizi duyurmak için sizin bu beğenilerinizi çok çok önemsiyorum. Bunun yanı sıra konuyla ilgili de yorumlarınızı bekliyorum. Tek tek bütün yorumları okuyorum. Varsa sorularınız, onları da cevaplamaya çalışacağım. Değerli izleyicilerim, saygı sevgi içerisinde, hakaret küfür olmadan istediğiniz yorumu yapabilirsiniz. Emekli TV'nin tüm yorum alanları açık. Hiç kimseyi engellemiyoruz. Özgür, hür bir şekilde yorum yapabilirsiniz. Bu Pfizer'ın CEO'sunun yapmış olduğu açıklamayla ilgili ne düşünüyorsunuz? Lütfen görüşlerinizi bizimle paylaşın. Saygıdeğer izleyicilerimiz, İngiltere'den ve Amerika Birleşik Devletleri'nden son dakika açıklamaları koronavirüsle ilgili gelmeye devam ediyor. Şimdi öncelikle İngiltere'den yapılan son dakika açıklamasını, ardından da Amerika Birleşik Devletleri'nden yapılan bir felaket açıklaması var koronavirüsle ilgili olarak, bunu sizlerle paylaşacağım. İngiltere Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınlanan bilgilere göre koronavirüsün en belirgin 4 tane özelliği yayınlandı. Ancak bu yayınlandıktan kısa bir süre sonra başka bilim adamları tarafından daha da ürkütücü açıklamalar geldi. İngiltere Sağlık Bakanlığı'nın yapmış olduğu bu açıklamaların gerçekle uzaktan yakından alakasının olmadığı, gerçeklerin saklandığı yönünde açıklamalar bilim insanları tarafından ard arda yapıldı. Önce İngiltere Sağlık Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklamayı, ardından da buna karşı tez savunan bilim insanlarının açıklamasını ve felaket senaryosu olarak nitelendirmiş olduğumuz Amerika Birleşik Devletleri'nde FDA'nın genel başkanının, yani gıda ve ilaç sektörünün başı olan FDA'nın başında bulunan kişinin yapmış olduğu açıklamayı sizlerle paylaşacağım. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bu açıklama gerçekten çok çok önemli bir açıklama. Bu açıklamanın hepimize çok şey katacağına inanıyorum ve içinde bulunduğumuz koronavirüsle ilgili önümüzdeki günlerde neler yaşayacağımızın da sinyallerini bize veriyor değerli izleyicilerimiz. Evet, İngiltere Sağlık Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklamayla başlıyoruz. İngiltere hükümetinin web sitesinde Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen aşı olduktan sonra en sık görülen 4 yan etkiye yer verildi. İngiliz Express gazetesinin burada yer alan bilgilerden derlediği haberine göre enjeksiyon yapılan kolda ağrı, yorgunluk, baş ağrısı ve hafif soğuk algınlığı semptomları aşı olduktan sonra görülen en yaygın 4 etki. Destekleyici dozun önceki dozlar ile aynı yan etkilere sahip olacağının altının çizildiği açıklamada bir de uyarı yer aldı. Uzun süreli yüksek ateş olağan dışıdır. Covid-19 veya başka bir enfeksiyonunuz olduğunu gösterebilir diyor. Aşıların Covid-19'a yakalanma oranını ve yakalansa bile hastaneye yatışı ciddi derecede azalttığı da kanıtlandı ifadeleri İngiltere Sağlık Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklamada yer alıyor. Ancak çift aşı olanlar için İngiltere'den bir uyarı geldi. Zoo Covid belirtileri adlı araştırma yürüten Profesör Tim Spector, canlı yayın konuğu olarak katılmış olduğu bir televizyon programında varyantların ve aşının uygulanmasının ardından koronavirüs semptomlarının değiştiğini, İngiltere Sağlık Bakanlığı'nın yapmış olduğu bu açıklamaların gerçekleri yansıtmadığını ifade etti. İngiltere Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı belirti listesi hakkında konuşan İngiliz profesör, kesin olarak söyleyebileceğimiz tek şey şu anda ilk 5 semptom, yani İngiltere Sağlık Bakanlığı'nın açıklamış olduğu semptomların şu anki gerçeklikle alakasının olmadığı. İngiltere Sağlık Bakanlığı'nın en yaygın Covid-19 belirtileri listesinde ilk sıralarda yer alan yüksek ateş, devamlı öksürük ve tat koku kaybı yer alıyor. İngiliz profesöre göre bu semptomlar artık çok nadir görülüyor. Ve profesör şu şekilde konuşmaya devam ediyor. Gerçekle yüzleşmemiz gerekiyor. Covid'li çoğu insan soğuk algınlığı benzeri semptomlar gösteriyor. Bu belirtileri gösteren herkesin koronavirüs olma riskine sahip olduğunun altını çiziyorum diyor. Soğuk algınlığı belirtileri arasında burun akıntısı veya tıkanıklığı, boğaz ağrısı, düşük dereceli ateş, halsizlik, hafif vücut ağrıları veya hafif baş ağrısı, hapşırma,
nefes almada hafif zorlanma ve öksürük bulunur diyor. Ve aynı zamanda yeni bir salgın uyarısı da geliyor. Öte yandan koronavirüs ve grip salgınının aynı anda yaşanması durumuna verilen isim olan Twindemik, evet Twindemik son dönemde bilim dünyasının en büyük korkularının başında geliyor. Bilim dünyasının kabus senaryosu olarak adlandırdığı bu olasılık ile ilgili eski Gıda ve İlaç Komiseri FDA'nın komiseri Dr. Scott Gotlin'den bir son dakika açıklaması Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi. FDA'yı Donald Trump döneminde yöneten ve Pfizer'ın yönetim kurulunda görev yapan Gottlieb, CNBC ile yapmış olduğu röportajda herkesi düşündüren çok önemli ifadeler kullandı. Bakalım neler söylüyor. Geçen yıl bir grip mevsimi görmedik. En az bir ve belki de şimdi 2 yıldır nüfusa bağışıklık kazandırmadığımız için tam bir felaketle karşı karşıyayız. Grip çok agresif bir şekilde geri dönecek. İki salgın ile karşılaşacağımızın altını çizen bilim insanları en iyi savunma yolunun koronavirüs aşısı ile birlikte grip aşısı da olmak olduğunu altını çiziyor. Hem koronavirüs aşısı olun diyor hem de grip. Geçtiğimiz yılda benzer endişeler dile getirilmiş, iki virüsün salgının daha ağır geçmesine neden olabileceği uyarısı yapılmıştı. Ancak korkulan olmamış, dünya genelinde ciddi bir artışa rastlanmamıştı. Uzmanlar bu yılda çift pandemi dönemini hasarsız atlatabilmek adına aşı olun çağrısı yapıyor. Uzmanlar grip genellikle yıl içerisinde Ekim ayından başlayarak Mart sonu Nisan başına kadar olan dönemde sık görülen oldukça bulaşıcı bir solunum yolu hastalığı tarifini de yapıyor. Şimdi bakın değerli izleyicilerimiz. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'deki bu açıklamalar bize şunu gösteriyor. Yine insanların kafasını karıştırmaya devam ediyorlar. Biri diyor ki belirtiler bunlar, öbürü diyor hayır diyor bunlar değil. Yine FDA'nın başkanı komiseri şunu söylüyor. Diyor ki şu anda insanoğlu grip felaketiyle karşı karşıya. Hem grip hem koronavirüs felaketiyle karşı karşıya. Şimdi ben de bir vatandaş olarak soruyorum. Hangi birinize inanacağız? Kime inanacağız? Neye inanacağız? Yani işin içerisine para da girmiş. Tabii bakın FDA'nın komiseri aynı zamanda Pfizer'ın yönetim kurulunda yer alan bir isim. Yani bu BioNTech aşısını Profesör Doktor Uğur Şahin ortaklarından olan Pfizer'ın yönetim kurulu üyesi. Aynı zamanda FDA'nın komiseri. Trump dönemindeki komiseri. Bunlar dünyada sağlığa yön veren insanlar. Hem para var Pfizer'da hem de bir taraftan FDA'da. Şimdi bu özellikle ilaç sektörü, aşı sektörü dediğimiz sektör gerçekten korkunç büyüklükte bir sektör. Paranın, haddinin, hesabının olmadığı bir sektör. Hal böyle olunca da saygıdeğer izleyicilerim ister istemez yapılan bu açıklamalara şüpheyle bakıyorum. Neden? Acaba aşı mı satacak, acaba ilaç mı satacak, iğne mi satacak, şunu mu satacak, bunu mu satacak diye ister istemez düşünüyorum. Eminim ki sizler de benim gibi düşünüyorsunuz. Bizim artık duymak istediğimiz şu. Bu işle ilgili özellikle bir koronavirüsle ilgili olarak evet şu tarihte bitiyor, evet şöyle oluyor, evet böyle oluyor. Net cevaplar. Maalesef arkadaşlar net konuşmuyorlar. Bilerek ve isteyerek. Bu işin uzamasının kimlere fayda sağladığına bakmak gerekiyor. Bakın bir iş, bir olay kime yarıyorsa onun sorumlusu da genelde onlar olurlar. Şimdi ilaç şirketleri para kazanıyor mu? Evet kazanıyor. Yeni bir dünya düzeni diyorlar. Al sana yeni dünya düzeni. Ne diyorlar? Ömrümüzün sonuna kadar bu aşıyı yapmak zorundayız. 6 ayın sonunda antikor seviyesi düşüyor. Yeni aşı. Şimdi de çıkardılar grip aşısı. Zaten vardı ama o kadar yaygın değildi. Diyorlar ki hem koronavirüs olacaksın hem de grip aşısı olacaksın. Para kim kazanacak burada? Kimin cebine ne girecek? Yeni dünya düzeni. İşte bu coinler çıktı biliyorsunuz, bu sanal paralar. İnsanlar batıyor, kazananlar vesaire. Al sana yeni dünya düzeni. Hani para profesörü, ekonomi profesörü falan olmaya gerek yok.
Bunların hepsi hayatımıza yeni giren kavramlar. Yeni dünya düzeni dedikleri düzen, al sana bu düzen işte. Ülkelerin ekonomileri, insanların ekonomileri alt üst oldu. Toparlanıyorum dediğinde 5 sene geçecek. O nedenle bu bilim insanlarının söylediğine de ben ister istemez şüpheyle bakıyorum. Belki mesleğimden dolayı, gazetecilikten dolayı ama böyle. Siz ne düşünüyorsunuz değerli izleyicilerim? Bu konuyla ilgili olarak mutlaka görüşlerinizi bizimle paylaşın. Yani bu koronavirüsle ilgili yapılan açıklamalar sizi tatmin ediyor mu? Size umut veriyor mu? Yoksa kafanız daha da mı çok karışıyor? Ben kendi adıma şunu söyleyeyim. Kendi yorumum. Benim kafam çorba oldu. Her gün biri bir şey söylüyor. Bir okuyorum şu, okuyorum bu. Ya arkadaş, Dünya Sağlık Örgütü denilen bir örgüt var. Tamam, çıksın o açıklamayı yapsın. Herkes sussun. O da yok. Her kafadan bir ses çıkıyor. Şu oldu, bu olacak, şu. Vaka sayıları bu arada artmaya devam ediyor. Herkes çok çok konuşuyor arkadaşlar. Çok konuşuyorlar. İcraata bakıyoruz, icraata. Şu anda neden vaka sayıları artıyor? Kimse bunun cevabını vermiyor. O kadar insanlara aşı yaptınız. Bakın, koronavirüsle ilgili vaka sayısı bu aşı olmadan önce neredeydi? Şimdi yeniden nereye gidiyor? Eğer bu sayılar artmaya devam ederse şu soruyu soracağım. O zaman bu zamana kadar harcanan para, alınan önlemler neden? Yani başa dönüyorsak, ki bana göre başa dönüyor her şey. Neden o zaman insanları evlere kapattık? İnsanların işlerinden ettik, cebindeki parasından oldu, o oldu, bu oldu. Psikolojileri bozuldu. Ne zamana kadar? Soru bu. Bu cevabı veren var mı? Hayır, yok arkadaşlar. Maalesef. Sizlerden ricam, lütfen bu konuyla ilgili görüşlerinizi bizimle paylaşınız. Ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili olarak? Videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazmanızı rica ediyorum. Videomuzu da beğenmenizi hasreten rica ediyorum. Kanalımıza da abone olmadıysanız mutlaka abone olmanızı sizlerden bekliyorum. Sizlerin abone olması ya da bu videolarımızı beğenmesi bizim için çok çok önemli. Daha fazla insana ulaşmamız için bunu sizden hasreten rica ediyorum.